Truva, antik çağın en büyüleyici ve tartışmalı şehirlerinden biri. Hem mitolojik efsanelerdeki yeriyle hem de tarih öncesi dönemin arkeolojik buluntularıyla büyük ilgi çekmektedir. Ayrıca ortaya atılan çeşitli araştırmalarla desteklenen Truvalıların Türk kökenli olduğunu savunan tez, bu antik şehrin önemi ve ilgisi üzerinde yeni bir boyut kazandırmıştır. Truva'nın varlığı ve yaşadığı efsanevi Truva Savaşı, Homeros'un destansı eseri İlyada'da detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Ancak bu antik şehrin gerçek tarihi ve arkeolojik kalıntıları hakkında daha derinlemesine bir anlayış kazanmak için, mitolojiden ziyade bilimsel araştırmalara odaklanmak gerekmektedir. Bu araştırma, Truva'nın tarih öncesi döneminden Helenistik kültür etkilerine kadar olan süreçteki gelişimini ve yaşamını aydınlatmak amacıyla arkeolojik kanıtları inceleyerek Truva geçmişinde Türklerin perdesini aralayacağız. İyi seyirler. Bu konuyu iyi anlamak için başta Truva'yı iyi tanımak, Türkleri ise iyi bilmek gerekir. Sözü edildiği gibi Türkler, Truvalıların atasıysa hepsinden de önce o dönemi iyi bilmemiz gerekmektedir. O dönemde var olan devletleri, ticaretleri, savaşları, devletler arası çıkarları, anlaşmaları, evlilikleri, göçleri çok ama çok iyi analiz etmemiz gerekmektedir. Bu izletimiz belgelere dayalı olacağı için belgesel niteliğinde bir içerik olacaktır. Buyurun hep birlikte Truvalıların atalarının Türkler olduğunu kimler iddia etmiş bakalım. Sonra da bu iddiaları arkeolojik buluntular ışığında değerlendirelim. İlk kaynağımız Snorre Sturluson'un 1220'lerde derlediği Norveç krallarının yaşamını da anlatan saga türü destanı Heimskringla'nın 16 bölümünden ilki olan Yngling Saga'da Odin'in Türk ülkesinden göçünü anlatırken kısaca şu bilgi dikkatimizi çeker. Farvorart 4. Dünyanın ortasına yakın bizim Trikland, Türkiye dediğimiz yere dünyanın en gösterişli kalesi yapıldı. Buraya Troya, Truva denildi. Burası diğerlerine göre çok daha büyüktü. Masrafa bakılmaksızın el sanatlarına önem verildi. Farvorart 13. Odin kendisine Sigtuna'da, Stockholm yakınlarında güzel bir kaleyi kent olarak seçti. Orada beyleriyle beraber Truva'dakine benzer bir düzen kurdu. 12 adamını ülkeyi yasalara göre yönetmek üzere kentlere yerleştirdi. Truva'da var olan bazı adetleri getirdi. Çingiz Garaşarlı, Truvalılar ve Etrüskler Türkidiler adlı kitabının 4. ve 5. sayfalarında şu bilgileri vermektedir. 7. yüzyılda yazılmış Fredegar günlüğünde Truva Savaşı'ndan sonra ülkenin düşmesi sonucu Türkler ve Franklar bölgeden kaçmışlar, Franklar Panoya ve Ren bölgelerine, Türkler ise Saka yurtlarına yerleşmişlerdi. Tarihçi Nicole Gilles, Türklerin Truvalı Turkosların soyundan geldiğini konuyla ilgili çalışmasında anlatmaktadır. 12. yüzyılda yaşamış tarihçi Tyrell William da Türklerin Truvalı olduğunu ve onların ataları Turkosların Saka yurtlarına göçünü yazmaktadır. 14. yüzyılda yaşamış tarihçi Andrea Donaldo, Türklerin Truva Hakanı Priam gibi Türkos soyundan geldiğini bildirmekle birlikte ayrıca Türklerin Kafkaslardan geldiğini de yazmıştır. Dominik papazı Floransalı Antoninus da günlüğünde Türklerin Truvalı Turkoslarla aynı ulustan olduğunu dile getirmiştir. Aynı bilgileri Bracciolini, Poggio, Isidore, Ficino gibi Avrupalı ve öteki tarihçiler de bildirmişlerdir. Alman tarihçi Felix Fabri ise Truvalı Türklerin tarihini Priam'ın döneminden Truva'nın daha eski çağlarına, Truva prensesi Ecesi'nin oğlu Tevkir'in dönemine değin götürmektedir. Felix'e göre Truva'nın düşmesinden sonra Hektor'un oğlu Franco'nun yönetimi altındaki Truvalı göçmenler öncelikle Almanya'daki eski Frankonya çevresine gelmişler, birçoğu Ren ırmağını geçmiş ve bugün Fransa denilen ülkeye yerleşmişlerdi. Yine Felix'in yazdığına göre Turkos yönetimindeki geri kalan kesim ise Asya'daki Saka ülkesine yerleşmişti. İspanyol tarihçi Pedro Tafur 1437 yılında İstanbul'a geldiği sırada Bizanslılar arasında
Türkler Truva'nın öcünü alacaklar sözünün dolaştığını yazmıştır. Giovanni Mario Filelfo, Amris adlı koşuk biçimli yapıtında II. Mehmet'in yaşamını ve utkularını anlatırken onun soyunun Truvalılarla yakınlığını öne çıkarıyor ve sultanın Rumlar karşısındaki utkusunun doğruluğunun üstünlüğü olarak niteliyor. Onun düşüncesine göre Türkler İstanbul'u alırken eskiden Truva'yı ele geçiren Yunanlardan öç almışlardır. Dil bilimci Çingiz Karaşarlı'nın verdiği bu bilgilerde Truvalıların Türk olduğu tezi yine Avrupa'dan çıkmaktadır. Bu iddiayı ortaya koyanlar Türkler değildi. Bu konuyla alakalı Türkçe hangi kaynağa bakarsak bakalım bu örnekleri görmemiz mümkün. Hatta Garaşarlı'nın bu çalışması çoğu yerde de karşımıza çıkıyor. Bu iddiaların kaynağını öğrenmek için Truva tarihine göz atmamız gerekmektedir. Truva tarihini inceledikten sonra bu iddialara değineceğiz. Truva günümüzde Türkiye'nin Çanakkale ilinde. Çanakkale Boğazı'nın güneybatısında yer alan antik bir şehirdir. Truva'nın kalıntıları Hisarlık Tepesi'nde bulunmaktadır. İlk kez 19. yüzyılda Heinrich Schliemann tarafından keşfedilen Truva, Homeros'un İlyada destanında bahsedilen Troya Savaşı'nın geçtiği yer olarak ün kazanmıştır. Arkeolojik katmanlar. Truva çeşitli dönemlerde yeniden inşa edilmiş olup arkeologlar tarafından farklı katmanlar halinde incelenmiştir. Bu katmanlar Truva'nın tarih boyunca kesintisiz yerleşim gördüğünü göstermektedir. İlk yerleşim katmanı erken Tunç çağına tarihlenir. Bu dönemde inşa edilen surlar ve evler basit taş yapılardan oluşur. Erken bronz çağında olan ve üst üste 10 tabakadan oluşan birinci katman 90 metre çapında küçük bir alanı kapsamaktadır. Bu katmanın surları çok iyi korunmuştur. Ayrıca 3 ayaklı leğenler, geometrik motifler, işlenmiş çömlekler ve kireç taşı veya mermerden yapılmış şematik figürler bulunmuştur. Bu katman büyük bir yangın sonucunda yok olmuştur. Bu dönemde şehirde önemli bir büyüme ve gelişme görülür. Schliemann bu katmanda Priam'ın hazinesi olarak adlandırdığı değerli eşyalar bulmuştur. Truva tarihinde önemli bir yer kaplayan ikinci katman, 110 metre çapında bir yer kaplar ve 7 yapı katından oluşur. 3 ana döneminde de yeni surlar yapılmıştır. Anıtsal girişinde büyük boyutlu megaronlar mimari cephe oluşturacak şekilde yan yana sıralanmıştır. Bu sıralanmayla yerleşim kent planlamacılığı açısından önemli bir aşama olmuştur. Bu katmanda tunç ve bakırdan yapılma kap ve aletlerle birlikte çok sayıda gümüş ve altın bulunmuştur. Bu önemli katman bir istila sonucu yıkılmıştır. Bu dönemler arasındaki şehir birkaç kez yıkılmış ve yeniden inşa edilmiştir. Küçük ölçekli köy yerleşimleri karakteristiktir. 4 yapı katından oluşan ve parlak çağın yok olmaya başladığı bu katmanda yaşam tarzı fazla değişmemiştir. Bu katmandaki kalıntılar genel olarak dar sokaklar ve moloz taşlarla yan yana yapılmış küçük evlerdir. Ayrıca surlar da tümüyle taştan yapılmıştır. Küçük kalıntılarda önemli bir yenilik olmamakla birlikte yeni kap biçimleri, gaga ağızlı testiler, çam biçimli maşrapalar ve kaseler bulunmuştur. Erken Tunç çağının son yerleşimini oluşturan dördüncü katman, beşin yapım evresinden oluşmuştur. Bu katmanda sur duvarları da yoktur. Kil döşemeli taş, temel üzerine kerpiçten bitişik düzende inşa edilen evlerin avlularında kubbeli fırınlar ortaya çıkartılmıştır. Orta Tunç çağına geçiş olan beşinci katman, Truva'da altı yapım evresi olmuştur. Basit bir sur tarafından çevrelenen yerleşmedeki evler, mimari olarak dördüncü katmanla büyük ölçüde aynıydı. Ancak işçiliği daha düzgün, daha düzenli ve evlerin boyutları daha büyüktü. Ayrıca iç mekanda arı kovanı biçimindeki fırınlar, şekiller ve kubbeli ocakların sayılarında artış olmuştur. Bu artışlar, değişimler yaşam tarzında bir değişmeyi, bir gelişmeyi göstermektedir. Orta ve Geç Tunç çağına ait bu katman, büyük surlarla çevrili önemli bir yerleşim yeridir. Bu dönemde Truva, güçlü ve zengin bir şehir devleti olarak öne çıkar. 3 ana dönem ve 8 yapı katından oluşan 6. katman, Truva'da yapılan surlar ve evler üstün bir zevkin ve işçiliğin ürünüdür. 3 ana dönem ve 8 yapı katından oluşan 6. katman Truva'da yapılan surlar,
ve evler üstün bir zevkin ve işçiliğin ürünüdür. Kazılarla ortaya çıkarılan yapılar çok ilgi çekicidir. Ustalıkla yapılmış yapıları ve kent planlamasıyla özenli işçilikle inşa edilmiş surlarıyla 6. katman Truva, büyük antik dünyadaki kentlerin en sıra dışı olanı ve en güzeli olarak kabul edilir. Truvalılar bu dönemde üst düzey bir kültürel yaşantı geçirmişlerdir. Kentin altın çağı olarak nitelendirilen Truva altı büyük bir deprem ile tahrip olmuştur. Truva 7A ve 7B, 7B, 7B2 olarak adlandırılan bu katmanda yangın ve savaş izleri bulunmuştur. Yapılan kazılarda 7. katman A Truva'da kültürel yaşam anlamında bir kesinti olmadığı görülmektedir. Çünkü 6. katman Truva'da görülen seramiklerin aynı bollukta ve kalitede bulunduğu ortaya çıkmıştır. Bunlara ek olarak bu katmanda bir önceki katmana ait işlenmemiş taşların kullanıldığı duvarlar da vardır. Homeros'un İlyadası'nın geçtiği dönemin en çok bu katmanda geçtiğine inanılıyor. Buna inanılmasının bir sebebi Yunan mitolojisi kronolojisine göre Truva duvarlarının inşası ile 7A katmanının tarihlerinin birbirini tutması. Buna ek olarak kazılarda bulunan bazı kalıntılar bu dönemin bir savaş sonucu belki de efsanevi Truva Savaşı ile yıkıldığını göstermektedir. Evlerde ve sokaklarda insan kemikleri bulunmuştur. Ayrıca kuzeybatıdaki surlarla bulunan iskeletlerin çene kemikleri ve kafa tasları kırıktır. İkisi kalede, biri şehirde olmak üzere 3 tane de bronz okbaşı bulunmuştur. Arkeolog Ekrem Akurgal, bu katmanın Homeros'un İlyadası'nın gerçekleştiği zaman olmadığını mimari verilerle ortaya koyuyor. Bu katmanda insanların harap evlerini ve sur duvarlarını onardığını, bununla beraber evlerin daha kalitesiz olduğunu belirtiyor. Ayrıca mimari düzenleme ve planlamada da değişim görülmekte ve sanatsal ayrıntı ve ölçütlerin 6. katmana oranla çok daha düşük olduğunu vurgulamaktadır. Tamamlanmamış ve düzensiz evlerin 6. katmandaki evlere kıyaslanamayacağını söyler. Homeros'un yazdığı efsanevi savaşta yıkılıp yıkılmadığı tam belli olmamakla birlikte pek fazla sürmeyen 7A katmanı Yunanlılar tarafından tahrip edilmiştir. 7B1 katmanı ise Yunanlıların istilasından sonra kentlerine dönen Truvalılar sur duvarlarını ve evlerini onarmışlardır. Bu dönemde seramiklerini üretmeye devam etmeleriyle Truvalılar önceki parlak kültürel yaşamlarını devam ettirmiştir. Ancak bu dönem yangınlar sonucunda harap olmuştur. 7B2 katmanı. Bu dönemde Truva'da Truva 6'dan beri ilk kez bir kültürel değişim yaşanmıştır. Truvalıların her zaman yaptığından farklı olarak düğmeli çanak çömlek ve buna benzer seramikler yapılmıştır. Bu grimsi renkli, köşeli saplı ve boynuzumsu çıkıntılı çömleklerin benzerlerini bu döneme kadar sadece Balkanlarda karşımıza çıkmıştır. Sadece seramik ve çömleklerde değil, binaların yapımlarında da farklılıklar olmuştur. Artık duvarların alt sınırları Balkanlarda olduğu gibi ortostat adı verilen büyük boyutlu taşlarla desteklenmiştir. Bu bilgiler bize 7. katman B2'de Balkan kökenli insanların yaşadığını göstermektedir. Bu katmanda 7. katman B1'de olduğu gibi yangınlar sonucunda yok olmuştur. Geç klasik ve Helenistik döneme ait bu katman, şehrin Helenistik dönemde de önemli bir yerleşim yeri olduğunu gösterir. Roma İmparatorluğu dönemine ait olan bu katman, şehrin Roma döneminde de yerleşim yeri olarak kullanıldığını gösterir. Buraya kadar elde ettiğimiz bilgilere göre Helen kültürünün hakim olduğu 8. katmana kadar sadece Balkan göçlerinden etkilendiği görülmektedir. Balkan göçlerine kadar Truva'da kültür değişimi neredeyse hiç yaşanmamıştır. Balkan göçleri, diğer adıyla deniz kavimleri göçü ve Hitit İmparatorluğu'nun çöküşü 1300-1100 yıllarını kapsar. O halde bu demek oluyor ki Truva'yı 4 ana kültür başlığında incelememiz gerekmektedir. Truva kültürü, Balkan etkisinde oluşan kültür, Helen kültürü, Roma kültürü.
Biz Helen ve Roma Truvası'nı incelemeyeceğiz. Bize lazım olan kısım birinci ve ikinci kültürler. Sıradaki videoda M.Ö. 3000 ve 1300 yılları yani Balkan göçlerine kadar olan Truva'nın diğer devletlerle ve Türklerle olan ilişkisini inceleyeceğiz. Takipte kalın, hoşça kalın.